Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dünyanın en kolay pandispanyası, sade kek, en pratik, en kolay kek tarifini vereceğim. Sünger gibi pandispanya oluyor. Böyle sünger gibi bir kek oluyor. Az malzemeli, kocaman bir kek tarifi oluyor. Çay demlenene kadar da hazır. Bakın şöyle hemen size nasıl dokusunu, nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Bakın böyle sünger gibi bir dokusu var. Ve yaptığımda ev o kadar güzel koktu ki hemen şöyle bir kek kalıbı kullanacağım ben. Tepside de olur. Biraz yağ döktüm, 3-4 kaşık ve böyle bu şekilde yağlıyorum. Fırçayla yağlamayın. Siz de nasıl gösteriyorsam bu keki böyle yapın. 3 tane yumurta kırıyorum kalıbıma. Tepside de oluyor. Küçük tepside de yapabilirsiniz. Hemen üzerine 3 yumurtanın 1 su bardağı 200 mililitre toz şeker koydum ve iyice çırpıyorum. Mikser kullanmayacağız. Kek çırpma kabı kullanmayacağız. Hiçbir kapta bulaşık olmuyor. Böyle bir tepsi, bir kaşık yeterli. Çok nefis bir kek oluyor. Ben bu keki Emine teyzemden öğrendim. Çok güzel oluyor ve her zaman bu keki yaparken de Emine teyzeme dua ediyorum. Allah razı olsun ondan bana öğrettiği için. Çünkü çok pratik bir kek, tam benlik bir kek yani bana göre. Çok sık yapıyorum ben. Haftada birkaç defa yapıyorum. Çünkü biz çayın kahvenin yanında böyle bu tarz atıştırmalıkları çok seviyoruz. Şöyle köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bakın kenarlardan köpürmeye başladı. 1 su bardağı yoğurt koyuyorum. Yoğurdunuz çok sulu olmasın. Çok sulu olursa un çok koymanız gerekir. Biraz yoğurdun katı yerinden koyun. Yine çırpmadan hafif hafif böyle karıştırarak minik minik çırpma hareketleriyle yoğurtla yumurtalı şekerli karışımın birbirine geçmesini sağlıyorum. Bir büyük çay bardağı ayçiçek yağı koydum. Siz de lütfen ayçiçek yağı kullanın. Çünkü çok güzel oluyor. Ayçiçek yağı da son derece sağlıklı bir yağ. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şimdi merak ettiğiniz bir şey, yapışacak mı diye merak ediyorsunuz. Asla yapışmıyor. 1 su bardağı unu eleye aldım. 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya koyuyorum. Eleyerek yumurtanın köpüklerini söndürmeden güzelce karıştıracağım. Gerçekten mikser kullanmadan, kap kullanmadan, hiç bulaşık çıkarmadan ve çay demlenene kadar nefis bir kek hazırlamış oluyoruz. İsterseniz çok güzel bir pasta kreması hazırlayarak bu kekinizi harika bir yaş pastaya da dönüştürebilirsiniz. 2. bardak unumu koyuyorum. Ölçüler tam tutuyor ve bu ölçüleri yazacağım. Sadece biraz yumurtayla yoğurdunuzun sululuk oranı un miktarınızı değiştirebilir ama aynı ölçüde yapmaya çalışırsanız tam tutacaktır diye düşünüyorum. Bakın, unu karıştırırken bu şekilde karıştırıyorum. Sonra 4 kez böyle çırpıyorum. Bakın 4 köşesinden sadece bir iki çırpma hareketiyle havalandırdım ki güzel kabarsın diye. Kıvamı bu. Çok nefis bir kek oluyor ve kesinlikle yapışmıyor tepsiye. Ben de teyzem yaparken bunun tepsiye yapışacağını düşünmüştüm. Teyzem daha büyük tepsilere yapıyor. Kesinlikle yapışmıyor. Hiç hayret etmiştim ve çok beğenmiştim. Öğrendiğim günden beri de sürekli yaparım. Eşimin de en sevdiği kek. Şimdi pişirmesi önemli. 160 derecede 25 dakika pişirdim. Daha sonra da 180 dereceye alarak ısıyı 15 dakika daha pişirdim. Yaklaşık 40-45 dakikada pişiyor. Böyle üzeri güzelce kızarana kadar pişirdiğinizde kesinlikle hamur olmaz, pişmiş demektir. Kekimi çıkarır çıkarmaz sıcak sıcak hemen altına nemli bir bez serdim ve bezin üzerine alarak kenarlarını da bu şekilde kalıba doğru bezin yasladım. Şöyle bakın, yumuşacık ama çok sıcak ve böyle ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Şöyle bir kürdanla da kontrol ediyorum. Bakın çok güzel pişmiş. Hiç nem yok. Ee, Gerçekten dediğim gibi çok severek tükettiğimiz bir kek ve çok da sık yapıyorum. Sizin de çok beğeneceğinizi umut ediyorum. Şöyle bezi soğuduktan sonra alacağım altından. Biraz ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine şöyle büyük bir tabak kapatıyorum ve nemini kaybetmesini istemiyorum. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da üzerine bir poşet geçirerek nemini koruyalım. Şimdi bir keskin olmayan bir bıçak ya da plastik bir spatula ile kenarlarını gevşetelim. Daha sonra hafif hafif şöyle kenarlarından yavaş yavaş kaldırarak kekimizi çevirelim. Bakın, kalıbı görüyor musunuz? Kalıpta kesinlikle hiçbir yapışma izi yok.
Şöyle iyice size kalıbı göstermek istiyorum. Tertemiz kalıp bu kadar olur. Yağlı kağıt kullanmadığımız için bakın kekimi de görüyorsunuz. Bütünlüğü gayet güzel. Kenarlarını da göstereyim size. Kırılma, yırtılma, bölünme yok. Benim misafirim vardı. Bu dilimi hemen misafirime ikram ettim. Misafirimin acelesi var. Kalkacak. O yüzden de sunum yapamadan ona bir dilim ikram ettim. Afiyet şeker olsun. Şimdi ikinci dilimde size kekin dokusunu göstermek istiyorum. Bakın dokusu böyle gerçekten yumuşacık sünger gibi çok güzel kokuyor. Ve bizim çok severek, beğenerek tükettiğimiz bir kek. Sizler de bu pratik ve güzel keki yaparak böyle çayın kahvenin yanında afiyet şekerle tüketebilirsiniz.